Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, pratik bir tarif vermek istiyorum. Hamuruna şekil verme derdi olmadan kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Tarifimize hiç bekletmeden direkt başlayalım. 150 gram tuzsuz tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya ekleyelim. Evet, tüm malzemeyi homojen bir hale gelene kadar elimizde yoğuralım. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu çok güzel toparladım. Elime de yapışmıyor. Gayet yumuşak bir hamur. Bir parça kopararak yakından da tekrardan göstermek istiyorum. 1 çay bardağı damla çikolata, 1 çay bardağı fındık, 1 su bardağı yıkanmış kuru üzüm, 1 çay bardağı tam ceviz, 1 çay bardağı doğranmış kuru incir, 1 çay bardağı da badem, 1 çay bardağı dolusu karışık kuru yemişlerim var. Onları da yıkadım. Küçük olacak şekilde doğradım. İçine ekliyorum. Dilediğiniz kuru yemişleri tarife ekleyebilirsiniz. Evet, tüm malzemeyi karışana kadar tekrardan yoğuralım. Bol malzemeli, uzun süre bayatlamayan, gerçekten çok lezzetli olan bir kurabiyedir. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, hamuru toparlanana kadar tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru tezgah üzerine alalım. Bu aşamadan sonra bir miktar daha un ilavesi yapıyoruz. Toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Kuru meyveleri yıkadığım için hamuru biraz yumuşattı. Evet, artık hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi hiç şekil verme derdi olmadan şöyle istediğiniz büyüklükte kopartarak kurabiyemizi hazırlayalım.
Tüm hamur bitene kadar kurabiyelerimizi hazırlamaya devam edelim. Evet, bol malzemeli, muhteşem hamuruyla gerçekten uzun süre bayatlamayan çok lezzetli tariflerden bir tanesi. Mutlaka tarif defterinize ekleyin. Hazırladığım kurabiyeleri fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum. Hem bereketli hem de lezzetli bir kurabiye. Son hamuruma da şekil vererek tepsiye dizmeye devam ediyorum. Kurabiyelerim hazır, gördüğünüz gibi fırına girmeye. Önceden ısınmış 165 derecelik fanlı fırında üzeri hafif bir şekilde kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi kurabiyelerim pişti. Hemen fırından çıkartıyorum. Kendi halinde hiç ellemeden tepside soğutmaya bırakalım. Bir tane kurabiyeyi yakından tekrardan sizlere işini de bölerek göstermek istiyorum. Evet, kurabiyelerimizi hava almayacak şekilde kavanozları alarak uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.